Ben bir protez uzmanı olarak hani tarihin en ünlü takma dişleri deyince aklıma bir şeyler geliyor. Eski Mısır'daki kalıntılardan, buluntulardan gördüğüm bir şeyler var. Mesela çekilmiş dişlerin törpülenerek kökleri, diğer dişlerin etrafından böyle bir telle sarılarak tutturulmuş kökler yapılmış mesela. Bunların böyle müzelerde sergilenen versiyonları var. Onlar diyebiliriz çok ünlü takma dişler. Onun dışında George Washington'ın takma dişleri tarihin en ünlü takma dişleri olarak adlandırılır. Washington'da Vernon'da bir müzede sergileniyor. Kendisi başkan seçildiğinde ağzında bir tane diş var. Ve o dönemde yani o da çekiliyor. Hiç dişi olmayan insanların tabii diş yapılması o dönemde total protez dediğimiz şimdilerde total protez olarak belki son yüzyılda kullandığımız o damaklı dişler o dönemde tabii o teknoloji de yok. Öyle bir plastik şekillendirme şansımız yok. Kauçuktan vesaire yapılıyor. Ahşaptan, tahtadan oyarak yapılıyor. Mesela Washington'ın dişleri hipopotam dişinden oyularak yapılıyor. Tabii insan dişleri kullanılıyor. O müzede sergilenen o dişin örneği gerçekten gerçekten müzelik yani gerçekten sergilenisi bir takma diş. Bir de o dönemde hani gerçek insan dişi kullanılıyormuş takma diş yapmak için. Burada da mesela Waterloo dişleri diye bir şey var. Waterloo Savaşı vardır. Napolyon'un savaşı ve çok insan ölüyor ve askerler de çok genç. Dolayısıyla o dönemlerde o savaş meydanlarında savaş bittikten sonra alana hemen girip savaştan sonra alana girerek insanların üzerinden işte ganimet toplayanlardan birileri de dişçiler. Dişçiler de savaş alanına hemen girerek o genç askerlerin dişlerini bak bakıyor güzel dişler var. Böyle çekip dişleri savaşta hayatını kaybedenlerden takım diziyorlar. Daha sonra o takım dizdikleri takımlardan başka insanlara diş yapıyorlar. Hatta o savaşta o kadar çok genç hayatını kaybetmiş ki Waterloo dişleri çok popülermiş. Çünkü çok sayıda çok genç insana takım dişleri olduğu için o takımlardan gayet güzel protezler yapılıyormuş ve insanların ağzına o dönemde o şekilde dişler yapıldığı için bana Waterloo dişleri yap diye tabii popüler bir unsur. O savaşın akabinde yıllarca süren bir süreçte hep Waterloo dişleri adı altında protezler yapılmış insanlara. Peki size hiç böyle bir şey geliyor mu? Bana şunun dışından yap diye. Bize de tabii geliyor böyle beklentilerle insanlar. Ne diyor? Kendi kızının dişini gösteriyor ya da kendi 17-18 yaşındaki halinin bir fotoğrafıyla bana böyle diş yap diye. Ya da dergilerden kestikleri insanların fotoğraflarıyla. Eskiden Julia Roberts çok popülerdi mesela. Julia Roberts'ın gülüşü böyle kocaman dişlerini göstermesi çok popülerdi. Julia Roberts dişlerini göstererek ben de böyle istiyorum diyerek hastalar çok geliyordu. Şu an burada bir belki espri unsuru gibi olsa dahi aslında bence önemli bir done. Ben hastalarımın bana internetten buldukları ya da bir dergilerden kestikleri hoşlarına giden gülüşlerin onlarda beğeni oluşturan o gülüşü anlamak adına bana bir takım donelerle gelmeleri benim için değerli. O şekilde gelen hastalara o beklentilerine değer veriyorum ve dikkate de alıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dişleri hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki o dönemde teknolojileri çok geri, çok fazla imkan yok. Diş tedavisi dediğin şey dişli ağrıyan dişi çekmekten ibaret. Tabii Atatürk gibi kendine özen gösteren bakımlı bir insanın da dişlerinin güzel ve sağlıklı görünmesi gerekiyor. Dolayısıyla tabii ki diş tedavilerine de önem veriyor kendisi. Ancak bu yaşadığı süreç sağlıksız tedaviler ve savaş meydanlarında geçen yıllar içerisinde çok fazla tabii diş kaybediyor. Kendi diş hekimi en çok bildiğimiz diş hekimi onun Sami Günzberg adında bir rivayete göre bir Avusturyalı bir rivayete göre Rus kökenli bir Yahudi kendisi ve aslında Abdülhamit'in diş hekimi, dişçisi. Sarayın dişçisi, saraya girebilen, hareme girebilen bir kişi kendisi. Abdülhamit'ten sonra Sultan Reşat'ın, Vahdettin'in, bütün o sultanların dişçisi ve daha sonra da Atatürk'ün dişçisi. Sonra İsmet İnönü'nün dişçisi Adnan Menderes'e kadar hatta Adnan Menderes'ten sonra Erdal İnönü'nün dahi dişlerini bakan bir kişilik kendisi.
Kendisi hakkında fazla bilgi yok. Sadece Sarayın ve Cumhuriyet'in Dişçisi Sami Günçberk diye bir kitap buldum onunla ilgili. Ve o kitapta da genelde hastalarının ve onun hakkında söylenenler üzerinden derlenmiş bir kitap. Çok fazla bir bilgi yok kendisiyle alakalı. Çok spekülasyonlar da var onunla alakalı. Konu hakkında aslında bir konuk ağırlamak isterim. Onunla konuşmak isterim bir gün. Burada bizim dişe diş muhabbette bir konuk ağırlayarak Sami Günçberk hakkında bilgi sahibi olan Murat Bardakçı çok şey biliyor onunla ilgili. O da fazla şey söylemiyor ama Sami Günçberk gerçekten mistik ve böyle enteresan bir şahsiyet. Diş hekimliği öğrencilerine de Sami Günçberk'i burada hatırlatmak isterim. Sami Günçberk bütün Osmanlı son döneminde bütün sultanların diş hekimi, Atatürk'ün diş hekimi, Atatürk'ten sonra 1960'lara kadar bütün siyasilerin diş hekimliğini yapıyor, dişçiliğini yapıyor. Kendisinin Beyoğlu'nda bir muayenehanesi var. Bu arada işgal yıllarında işgal komutanlarının diş hekimi. Aynı zamanda işgal yıllarında işgal komutanları da ona gidiyor. Dolayısıyla kendisinin ajan olduğuna dair de çok söylentiler var. Ancak Atatürk'ün ile ilgili anıları şöyle. Bir protez kullanıyor, tam protez kullanıyor. Ve dişlerini kaybediyor tabii. Özellikle 1923'de Cumhuriyet'in kurulma sırasında, Cumhuriyet kurulurken dikkat ederseniz Atatürk Cumhuriyet'in kurulumu sırasında bir konuşması yok. Yani aslında Atatürk konuşmayı seven, hitabeti seven bir şahsiyet ancak 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda bir konuşması yok. Çok kısa. Hayırlı olsun Cumhuriyet ilan olmuştur diyor, kapatıyor konuyu. Bir şey anlatmıyor. Bunun da nedeni ne? Bundan 10 yıl sonra Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarına hazırlanırken bununla ilgili 10 yıl öncesini yani 1923'e ithafen konuşma yaparken diyor ki benim o dönemde diyor dişlerim diyor yeni çekilmişti. Ve yeni yapılan o protezler daha alışma evresindeydi. Ağzımdan düşüyordu, durmuyordu. Fazla konuşamıyordum. O yüzden kısa kesmek zorunda kaldım. Aslında çok söyleyecek şeyim vardı. Cumhurbaşkanı ilk seçildiğinde konuştuğu bir şey yok. Çok mesela onunla ilgili bir bilgiye rastlayamıyorsun. Sami Günçberk'le de o dönemde o diş çekimleri sırasında o protez yapma sırasında bir samimiyet oluşuyor ve sonra bir dostluğa dönüşüyor bu. Sürekli beraber artık yani bir sırdaşlığa gidecek kadar bir arkadaşlıkları var. Ancak Sami Günçberk yıllar sonra 38 yılında yani Atatürk'ün son dönemlerinde artık bir diş eti problemi var. Bir diş eti şişmesi oluyor ve ağrı veriyor kendisine bu. Çağırıyorlar Sami Günçberk geliyor. Diyor ki ben diyor bunu diyor keseyim. Bu diyor büyüme yapmış oraya diyor keseyim. Rahatlarsınız diyor. Tabii o sırada karaciğer yetmezliğinden ötürü orayı kesince durdurulamayan bir kanama oluyor. Kanama durmak bilmiyor. Daha sonra içlerinde o Doktor Mim Kemal Öke gibi büyük doktorlar hemen çağrılıyor. Geliyorlar kanama durdurucularla vesaire. Ve onlar geldiğinde duruma müdahale ediyorlar. Sami Günçberk sanıyorum orada korkudan bayılıyor. Ve Sami Günçberk'in bu kadar rahat bir şekilde gelip de Atatürk'e müdahale etmesinde önüne geçiliyor. Yasak konuluyor kendisine ondan sonra. Atatürk'ün uzunca bir süre gülen fotoğraflarını aradım. Dişlerinin göründüğü fotoğraflar aradım. Ya 2 tane dişlerinin göründüğü fotoğrafa rastladım bugüne kadar. Bir iki tane daha var ama tam belirgin olarak dişlerinin göründüğü. Ve kendisinin de total protezi, o kullandığı protezi altın altyapılı bir total protez. O da sergileniyor sanıyorum Ankara'da müzede. Atatürk'ün total protezi.